Evet dostlar, size bugün jump pad yapımını göstereceğim. Hemen Unity'de yeni bir proje açalım. Benim Unity Project'in içinde yine hızlı bir ders olacak. Şöyle şuna da jump pad 3 yazayım ben, çünkü daha öncesinde açmıştım. Siz istediğiniz ismi verebilirsiniz buraya. Hemen Create Project diyorum ve projemiz açılıyor. Evet, projemiz açıldı. Ardından hemen ben Unity'nin içindeki grafikleri kullanmayı düşünüyorum. Sadece karakterimi farklı kullanacağım. Onu da zaten altında paylaşacağım. Game Object'e geldim. 2D Game Object'ten Sprites'tan şu Square, onu seçiyorum. Bu bize dikdörtgen şekil sağlıyor. Dikdörtgen, kare. Şöyle bir tane ben hemen şöyle bir arka plan açmak istiyorum buna. Böyle arkadaşlar. Bunun da şöyle rengi beyaz kalsın. Evet. Bir tane daha açalım. Hemen şuradan Game Object diyorum. Yine böyle Sprites'tan yine açtım. Bunun rengini de arkadaşlar siyah yapalım. Arka plan çünkü beyaz olduğu için hem. Şöyle bir tane açtım. Bundan bir tane daha şöyle Ctrl+C, Ctrl+V yaptım. Kopyaladım. Hemen buradan üstünden şöyle taşıyorum. Bir de buraya koydum bir tane. Ve ardından jump pad'imi koyayım. Hemen. Böyle şunu konumlandırayım. Bir tane daha hemen kopyalayalım bundan. Böyle. Hemen. Bunu da şöyle yine sola doğru çeksem. Şöyle bunu biraz küçülteyim. Çünkü jump pad'im küçük olacak. Biraz daha şöyle incelttim, küçülttüm. Sonra da şunu şuraya koydum. Bunun rengini de şöyle arkadaşlar ben kırmızı yapıyorum belli olsun diye. Biraz yakınlaştıralım. Birazcık şöyle. Şimdi şöyle project kısmında da bir tane hemen yine ben folder'da grafik açayım. Karakterimizi atalım bunun içine. Ve bir tane de şöyle script açalım. Bunun içine de iki tane hemen hızlı bir şekilde C# script oluşturacağım. Bir tanesi karakter move olacak. Bir tanesi de böyle hemen jump. Biraz Unity'nin kendine gelmesini verelim. Jump pad dedik. İki tane C# script'imi açtım. Şimdi karakterimizi taşıyalım hadi. Karakterimi de şöyle grafiğin içine taşıyayım. Ben size paylaşacağım zaten video açıklamasında. Bunu da şöyle grafiğe taşıdım. Bunu da şöyle şuraya atalım. Bunun biraz boyutunu büyütebiliriz. Küçük göründü çünkü. 2,5 gibi bir değer yapıyoruz. Böyle. Bence şu an boyutu iyi. Hemen kod ekranını açalım. Kod ekranımız açıldı. Hemen ilk önce karakter move kodumu ben yazmak istiyorum. Şöyle şuraya bir tane hız değeri. Evet, hareket kodlarımızı yazdık. Şimdi de jump pad kodlarımızı yazalım ve size açıklayayım yazdıktan sonra. Şimdi hemen burada da bir değişken tanımlıyorum. Evet, kodlarımızı yazdık. Size şimdi hızlıca açıklayayım. Evet, kod şöyle arkadaşlar. Ben burada bir değişken tanımladım zaten. Bu itme kuvvetini bize söylüyor. On collision enter 2D diye bir metot tanımladık. Bu zaten Unity'nin kendi içinde bulunan bir metot.
Collision benim bir nesneyle etkileşime girmemi sağlayan bir kod arkadaşlar. Eğer bu nesne player ile etkileşime girerse biz ne diyoruz? Hemen rigid body nesnesine erişiyor aslında benim karakterimin ve şöyle yapıyor. Yukarıya doğru up diyorum, bakın burada yukarıya doğru şu şiddette bir itme kuvveti sağlıyor. Şu force mode 2'de impulse ani bir itme sağlıyor bize bu kodumuz. Şimdi gelin hemen kaydettikten sonra editörümüzde hemen bunu test etmeye çalışalım. Şimdi editörümde yapmam gereken şu şeylere hemen bir Box Collider 2D'leri ben şöyle ekleyeyim. Şuna da ekleyelim. Şuna da ekledim. Karakterime de ekliyorum. Box Collider 2D ve Rigid Body'mi de ekleyelim buraya karakterime. 2D olanı. Ve karakterime ben bir tane ne eklemem gerekiyor? Karakter move kodumu da şuraya ekledim. Ve ayrıca şu jump pad olan, yani 3 olarak almış bunu. Şuna da hemen jump pad kodumu da buraya ekliyorum arkadaşlar. Bir de şu var. Player'a ben ne yapacağım? Bir tag ekleyeceğim. Zaten burada hazır player tagım var. Player'ıma da tagımı ek. Şimdi hemen çalıştırıyorum. Şöyle arkaya gitti benim şeylerim. Şunları layer'dan 1'e alın hemen. Hiç sıkıntı değil. Şöyle şu üçüncüyü de 1 olarak alırsak, hatta player'ıma da 1 verin. Şöyle hemen tekrar çalıştırdım. Ve şöyle sağa doğru gidiyorum. Zıplıyorum ve bakın, yani zıplamıyorum, üstüne geliyorum. Şöyle tabii aşağı yukarı böyle ters döndü. Böyle durdurayım. Bunu engellemek istiyorsanız bunun player'ın rigid body'sine gelip şurada arkadaşlar bakın constraints diye bir yer var. Şu Z'yi kilitleyin. Hemen oyun ekranımı böyle büyüterek açıyorum. Ama tabii biraz şeyde görünüyor. Şöyle kameramı ayarlayabilirim. Şöyle kameramı biraz daha şöyle geriye doğru alıyorum. Şu siz mavi beyaz da yapabilirsiniz. O şekilde de olur. Ben arka plan ekledim. Yani farklı şekillerde yapılabilir arka plan. Bunu en basit düzeyde düşünerek yapıyoruz. Şunu biraz daha büyüteyim arkadaşlar şöyle. Bu şekilde bakıyorum. Tekrar geliyorum. Z ile kilitlemiştik. Şöyle sağa doğru gidiyorum. Bakın gayet güzel bir şekilde. Mesela üstünde durduğumu farz edelim. Böyle bu şekilde zıplayacak arkadaşlar. Bugünkü dersimiz bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar hepinize.